Bunun hepsi 250 TL. Ya şuraya çocuk düşer. Kanalizasyonları şeyine bakın abi. Allah beni burada parçalasalar hiçbir şeyimi bulamazsınız. Bütün mekanların önünde hayvan gibi silahlı güvenlikler var yani. Orta Amerika'nın en güvenli ülkesi olarak geçiyor Nikaragua. Size daha önce hiç anlatmadığım başımdan geçen bir olayı anlatayım. Bugün benim doğum günüm. Hatta dünya turumuzdan beri yemediğim bir şey yiyeceksin. Şu adamların hepsi güvenlik. Dikkat et. Nasıl bir şey? Herkese Nikaragua'nın başkenti Managua'dan selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte çok fazla görecek bir yer olmasa da birlikte Nikaragua'nın bu güzel başkentini gezeceğiz. Merkeze falan gideriz, yemek yeriz. Ondan sonra caddelerini, bu tarihi bölgesini falan size gösteririm. Hazırsanız size iyi seyirler, bana da iyi geziler. Birlikte Managua'yı gezelim. Arkadaşlar şimdi ben size şöyle bir video yapmaya karar verdim. Gittik 100 dolar para bozdurduk. O da 3500 buranın işte Cordoba'sı yapıyor. Para birimi yapıyor. Bu parayla 2 kişi gezmeye çalışacağız. İşte yiyeceğiz, içeceğiz, kahve içeceğiz. Akşam güzel mekanlara gideceğiz falan. Ama önce şu anda acıktık. Sabah kahvaltısı yemeye gidiyoruz. Böyle çok güzel bir muhitteyiz. Şu caddeleri aşıp keşfettiğimiz güzel bir kafe var. Size orayı göstereceğim ve fiyatlara şaşıracaksınız birazdan. Video bayağı bir renkli olmaya başlayacak. Bu ülkede insanlar günde 2 dolar kazanıyor demiştim değil mi önceki videomda? Ve bu ülkenin para birimi yani dolar değil. Ama restoranlarda görüyorsunuz abi dolar olarak satıyorlar ve bir tane mesela omlet 6 dolar. Böyle suyu bedavaya veriyorlar. Şöyle salatalar falan var, bir şeyler humus falan var 7 dolar. 6 Amerikan doları. Bak arkayı açıyorum. Böyle bir dürüm bir şey isterseniz tavuk 7,5 ki bunun üstüne bir de vergi geliyor. Gerçekten hani biz bu işi anlamadık ve birçok mekan böyle. Çılgınca ya, çılgınca yani resmen altta kalanın canı çıksın. Buraya normal bir adam gelip yemek yiyemiyor. Biz de burada bir oturup atıştırmalarımızı yiyeceğiz, sonra gezeceğiz şehri. Çok fazla yer yok yemek yemek için düzgün. Burayı bulduk. Burası geçen gün de geldiğimiz bir yer. Hoşumuza gitti. Yemekleri falan da bayağı güzel. Abi ne zaman gelsek dolu. Bakın. Hep full. Zengin her yerde zengin anlayacağınız. Yemeğimizi söyledik, bekliyoruz Hacı abinin getirmesini. Buranın aperatif yemekleri çok lezzetli. Şu ana kadar tattığımız şeyi söylüyorum restoranlara göre. Ama asıl akşam inanılmaz güzel bir yere götüreceğim sizi. Geçen gün keşfettiğimiz bir yer var ya, o kadar böyle zengin bir tabak yiyeceğiz ki göreceksiniz. Burada bir enerjiyi alıp sonra şehri gezmeye başlayacağız. 6 kilo verdiğim için artık önce yemek yiyip ondan sonra video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Burada çıktığımdan beri yani benim o kadar ufaldı ki anlatamam. Göbek bebek her şey gitti. İnsan resmen açlığa da alışıyor çünkü gittiğimiz gördüğünüz yani birçok yerde yemek doğru düzgün bulamıyorsun ama inşallah bundan sonra bulmamız daha kolay olacak. Bekliyoruz. Şöyle bir tavuk, parmak tavuk parçalarından söyledik. Yanında patates kızartması var. Bunun fiyatı 6,5 dolar. En babası geliyor. Şu 2 dilim ekmek üzerinde somon var. 5,5 dolara satıyorlar arkadaşlar. Hiç kişiye bir türlü alışamadık. Her şeyden var. Afiyet olsun. Bakalım nasılmış. Oo, çok güzel. Çok güzel. Pahalı şeyler satıyorlar ama güzel. En ucuz yere gitseniz de dünya para ödüyorsunuz bu arada. Al Nesli'yi tat bakalım. Çok da lezzetli. Abi şöyle bir ekmek üstünde avokadoyu böyle ezmişler, sürmüşler. Üzerine de somon koymuşlar. Şunun tanesi 2 dolar 75 sent. Yani muhtemelen Amerika'da da ben bunu bu paraya yerdim ama burada ne menemen var ne doğru düzgün bir şey olmadığı için zeytin peyniri kültürde mecbur bunları yemeye alışıyor insan. Ama aynen çok lezzetli yapıyorlar. Bu mu o mu? Somon. Burada bir kahve yapıyorlar. Pek kahve içmeyen Nesibe bile sevmeye başladı. Kokusunun güzelliğine bak, rengin güzelliğine. Kokusu bile çok güzel. Ve şu kocaman 2 kişilik kahve 3,5 dolar falan. Gracias hermano. Çok az bir vakit
Bulur bulmaz hemen böyle kurgularımızı yapıyoruz. Benim öyle derdim yok. Aynen, senin kurgularını Göksel yapıyor. Ben de böyle video çekerken ne çekeceğimi düşünüyorum. Bir anın keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Bir yandan da şehre çalıştım. Şimdi kahvemi içip yola koyulacağım. Nesibe videolarını bitiriyor kanalına. Ben şehri gezeceğim. Akşam da güzel bir yerde yemek yiyeceğiz. Konuşacağız. Bence en güzel videonun sona doğru olacak şeyi ya, bu bölümü. Kesinlikle. İç bakalım. Çok güzel kahveleri var. Değil ya. mi? Muhteşem. Ben Nikaragua'da bu kadar güzel kahve içeceğimizi beklemiyordum. Ya biz mesela o kadar yerde burada kahve içiyoruz Orta Amerika'da. Kolombiya'dan gezdiğimizden beri. Hani insan her yerde güzel kahve içebiliyor. Çünkü burası kahve cenneti ama Bazen zehir gibi oluyor. evet, özenmiyorlar yani. Gerçekten çoğu yerde özenmiyorlar. Bak burada Biz de yeni gelin sunumunu geliyor mesela. aynen özenen bir yer bulduk mu bırakmıyoruz. O yüzden hep buraya gelmiştik biz. Hem çalışmaya hem yemeğe içmeye. Şimdi kahveden içtikten sonra Managua'nın başkentini gezelim. Şu anda felaket sıcak var. İnanılmaz nem çöktü. Muhtemelen birazdan yağmur başlar. Artık bunu ezberledik resmen. Şimdi merkeze doğru gitmem lazım. Buranın, şehrin böyle merkezi denecek çok az yer var. Sadece bu Eskişehir'in olduğu, bu katedralin olduğu bir tiyatrodur. İşte tarihi semt bölgesi dedikleri bir yer var. Orayı gezeceğiz şimdi birlikte. Taksi bulmam lazım. Ama nereden bulacağım bilmiyorum. Hermano, where can I find taxi? Okay, gracias. Bir sağ bir sol demeyebiliyorum daha. Başka da bir halt bildiğim yok. Burada da insanlar böyle tek katlı evlerde yaşıyorlar. Ve Managua'ya aslında birçok insanın gelme amacı o aktif Masaya yanardağını görmek. Ve o burada bir gece kalıp direkt şehirden ayrılıyorlar. Çünkü burası böyle gezilecek çok böyle zenginliği olan bir yer değil. Ki ben o Masaya yanardağını size önceki bölümde anlatmıştım. Şurada kartı koyarım, oradan tıklarsınız. Şimdi benim buradan bir şekilde taksi bulup merkeze gitmem lazım. Çünkü metro çok fazla metro gibi bir şey zaten yok da otobüs konusunda da bu İspanyolca ile halledemem. 3 kilometre bir yer gideceğim bakalım. Ve çıldırırsınız. Ya şuraya çocuk düşer. Kanalizasyonları şeyine bakın abi. Bunları asla kapatmıyorlar. Asla bir kaldırımlarda hizmet görmedim desem yeridir. İnsan neden gelir Nikaragua'ya, değil mi? Bazen onu ben de düşünmüyor değilim. Dünyada o kadar yer gördüm. Hani asla bir daha gelirim diyeceğim bir ülke değil burası. Hermano, Managua Catedral. ¿A la catedral? De Managua Catedral. ¿A la vieja o la nueva? In the centro. Metro Centro. No, Managua Catedrale. Es que la catedral es la antigua. Next to Revolution Square. La clásica. Okay? Vamos. ¿Dónde está? Catedral y la histórica, que es la que está. Mi histórica. Sí, correcto. Bu kadar İspanyolca anlaşılıyor. Ahí no entendemos, sí, hermano. Poquitos español. Pero les hacemos algo. Ama gülmeye devam. No entendemos, hermano. No, y la vez pasada no ve que esa embarcada que me pegué. Monté a un chino. Pipe, ahí sí no entendemos ni papa. Burada Pipe, el inglés. maske uno- takmak zorunlu gördüğünüz gibi. Sí, el- Az önce olmayan İspanyolcamla abiye Managua Segura diye sordum. O da no dedi. No. Cuando llueve mucho, una hora, time, pues time, una hora, y estamos llenos de agua pura las calles. Yani o Sí, yağmuru anlatıyor sanırım. Ben güvenli mi diye soruyorum ama güvensiz olduğunu adım gibi eminim. Paylaşımlı taksiymiş. Şimdi arkadaki ablayı bırakacağız önce. Sonra beni. Hiç fark etmedim ya. Beni bir mahalleye getirdiler. Allah beni burada parçalasalar hiçbir şeyimi bulamazsınız. Ya, abiymiş lan, ben abla sandım. Okey, vamos ha? ahora ya. Gidelim gari canım. Ya bir saattir gezdiriyorsun beni. Ahí te va a dar gusto, ahí en Malecón, ahí hay toma del lago, hay restaurantes. La çarpacağım. Sí. Aa, yağmur da başladı zaten. Hayırlı olsun. Bak, rain has started. Sí. Rain. Ya viene. Allah
Şimdi de petrol ofisine geldik ya. Biraz sonra pazara götürürüm. Alışveriş yaparsak şaşırmayacağım. Beni gideceğim yere götürmüyor, gezdiriyor. Bir de petrol de 1,5 dolardan fazla diyebilirim litresi. Yaklaşık 50. Expensive o gasoline ya. Gasolina. Mucho ha? Aquí es barata. La gasolina aquí es barata para los taxis. Transporte aquí es barata. Ha. Sí. Yani 49 Cordoba 35 olduğunu düşünürseniz 1 doların hesaplayın işte. Az değil yani. Abi çok fazla evsiz var. Çaktırmadan hani sokakları çekmeye çalışıyorum. Ve bütün mekanların önünde hayvan gibi silahlı güvenlikler var yani. Bizim bulunduğumuz otelin olduğu bölge daha güvenliydi. Zaten o yüzden orayı seçmiştik. Ama merkeze indikçe gerçek Latin Amerika'yı insan daha net görmeye başlıyor. Ya işte bunlar tam bir turizm katili adamlar abi. Benden istediği para ne biliyor musunuz? 4 kilometre için arkadaşlar. 7 dolar istiyor. 7 Amerikan doları. Tabii ben vermeyeceğim bu parayı. Şimdi kavga etmeye başladık. 3'e düşürmeye çalışıyorum. Çünkü fiyatları biliyorum. Sadece 4 kilometre geldim. Yani yalan söylüyor ve beni o kadar gezdirdi. Ve ters tepkiler veriyorlar. Şimdi o anları çekemedim. Para da bozdurmamız gerekiyor. Çünkü verdiğim parayı bozamıyor. Ya böyle olduğu zaman işte insan çok üzülüyor ya. Bunların yüzünden şimdi siz bu videoyu izliyorsunuz ve toplumla ilgili ön yargınız oluyor. Ama bu taksiciler ne yazık ki bu coğrafyada çoğu yerde böyle yani. Bir turist görmesinler 2 katı 3 katı almaya çalışıyor. Böyle olduğunda hemen bir turizm polisi olsa mesela gidip şikayet edebilme hakkımızın olması lazım. Mesela Tayland'da falan başlamış bu. Yani bizde de var mı bilmiyorum ama bu çok ahlaksızca bir şey yaptıkları. Çünkü sadece 4 kilometre gelmeye 5 Amerikan doları, 6 Amerikan doları ödedim. Nereden biliyorum fiyatları? Buradan 9 saat uzaklıktaki Honduras'ın bir Tagalona diye bir şehirleri var arkadaşlar. Oraya giden otobüsler var. Sadece 30 dolar. Yani biraz sinir oldum doğrusunu söylemek gerekirse. Yani parası benim için önemli değil. Bu ahlaksızlığı sevmiyorum. Şimdi şehrin tam kalbine geldim. Canımı sıkmayacağım. Hem buraya gezip size bildiklerimi anlatacağım hem de tarihi bölgeyi gezerken gördüklerimi siz de izlersiniz. Şu anda bulunduğum yer Devrim Meydanı olarak geçiyor. 1500'lü yıllarda ilk İspanyollar buraya geliyorlar ve arkamda gördüğünüz katedral yine her zamanki gibi kolonyal dönem başladığı zaman insanların ne yapıyorlar? Sömürürken resmen dini de yanlarında getirip insanları bu şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 1650 yılına kadar burayı İspanyollar sömürüyor. Akabinde 200 yıl boyunca İngilizler almaya başlıyorlar Nikaragua'yı ve bu arkamda gördüğünüz meydan onlar için 1800'lü yılların sonunda bağımsızlığın başladığı nokta olarak biliniyor. Hatta arkamda da görüyorsunuz bitmek bilmeyen bir ateş var temsili ve anıtları var. O bağımsızlığı temsil ettiğini söylüyorlar ve 1900'lü yılların ortasında da bu adamlar bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Şurada da bir saray mı diyeyim, müze mi diyeyim bir şey var. Onun içine girip gezmek istiyorum biraz daha ayrıntılı anlamak için. Ama ülkenin en önemli başkentinin, şehrinin 2 milyon kişinin yaşadığı 7 milyonluk nüfusun bağımsızlığını kazandıkları ana nokta şu an benim bulunduğum Devrim Meydanı. Şu binanın içine girelim bakalım. Giriş ücretli galiba. Ha, admisyon? Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle müzenin girişinde de çaktırmadan para alıyorlar. Her şey masa altına dönmüş abi bu ülkede. Çekemedim. O anı çeksem görecektiniz. Çakallık yapıyorlar, çok çakallık. Şöyle girelim bakalım. Burası işte onların ulusal müzesi. Girişe 3 dolar para verdim. Bilet millet vermiyorlar. Şöyle rehberler var. Bahşişle çalışıyor. Bütün bu binlerce yıllık medeniyetlerinin kullandıkları işte günlük hayatlarından ekipmanları görebiliyorsunuz. Böyle önemli sanatçılarının eserlerini de bir müzenin içerisinde sergiliyorlar. Güzelmiş yine de, bayağı zengin bir yer çıktı. Sessiz konuşuyorum da adamın biri peşimde beni takip edip duruyor. Sanki bir şey çalacağım. Hayatımda verdiğim en gereksiz 3 dolardı. Tek katını gezdirip gönderiyorlar. Hiç de bir şey yok içeride. Şimdi çıktım. Şehrin merkezindeki parkları, gençlerin takıldığı yerleri dolaşarak gezeceğim. İnanılmaz nem çöktüğü şu an yüzüme doğru geliyor, hissediyor insan. Ve yağmur da geldi zaten bir anda gördüğünüz gibi.
Canlı canlı görüyorsunuz. Bakın bir anda böyle geliyor. Şimdi azaldı. Ama insan buna da alışıyor artık. Var ya, bedenim yağmurun gelip gelmeyeceğini resmen hissediyor arkadaşlar. Şimdi merkezdeki parkların oradayım. Şurada gezime başlamıştım. Şurada ateşler vardı ya yanan. Onları çekmeme izin vermedi. Polisler geldi. Ne alakaysa diye biraz araştırdım. Meğer onların liderlerinin mezarı varmış orada. Burada da heykeli var. Şimdi şuradan okyanus demeyeyim de gölün kenarına doğru yürüyorum. Çok fazla bir şey yok buralarda gezip görecek. Görüyorsunuz yani, Google'da da yazınca hiçbir şey çıkmıyor neredeyse. Zaten öyle turizmde çok aşırı turist çeken bir ne ülke ne şehir. O yüzden gelmişken belli başlı şeyler yapmak gerekiyor. Bu gölleri var bir tane meşhur. Oraya doğru şimdi yürüyorum. Birkaç caddesi varmış gezmek için. Bakalım nasıl çıkacağız, göreceğiz. Böyle sürekli gülen bir millet bu arada. Arkadaş şu an el falan sallıyorlardır muhtemelen. Bu ülkede şöyle bir şey var. Orta Amerika'nın en güvenli ülkesi olarak geçiyor Nikaragua. Ve 100.000 kişide yanılmıyorsam 18 kişi öldürülüyor diye biliyorum. Bu mesela El Salvador'da, Guatemala'da, Costa Rica'da bile daha fazlaymış. Buraya gelmeden önce çünkü Google'a girdiğinizde şey yazın mesela. Things to know about Nicaragua yazın. Böyle bir sürü yabancı kaynaktan bilgi görebilirsiniz. Zaten Türkçe yok denecek kadar az. Buraya genelde de hep Amerikalılar geliyor. Bu benim dikkatimi çekmişti çünkü buradan sonra Honduras akabinde El Salvador'a geçmeyi düşünüyoruz. Ama El Salvador'da şu an iç savaş var deniyor. Gangsterler ile hükümet şu an savaş içindeymiş. Öyle yazıyordu. Bilmiyorum, belki bizim gideceğimiz tarihlerde düzelir inşallah. Ama şu ana kadar hani güvenlik konusunda ne Costa Rica'da ne de Nicaragua'da böyle ahım şahım bir sıkıntı yaşamadık. Bu bilgiyi vermek istedim çünkü hani Latin ülkelerindeki o korku var ya, gelmeden önce güvenlik kaygısı özellikle. Mesela onu biz Kolombiya'da çok yaşadık gerçekten. Yani benim arkadaşımın suratını bıçakla kestiler. O yüzden bu şu ana kadar diğer ülkeler için güvenli diyebilirim en azından. Bu ülkenin yolları çok güzel ya. Hiç beklemezdim. Şu çiçekler yapmışlar, görüyor musunuz, demirlerden. Onların arka tarafına gidiyorum şimdi. Böyle sokak satıcıları var. Haşlanmış mısır yapıyor. Şurada közde mısır yapıyor. Hiç kimse yok benden başka. Hiç turist görmedim daha. Şimdi geldiğim yerin adı Puerto Salvador Allende. Böyle çiçeklerle süslenmiş bir liman burası. Ve bu limanın olduğu yerde de çok güzel restoranlar, kafeler varmış. Genelde gençler ve zengin kimseler bu taraflarda eğlenmeye geliyormuş. Şu gölün yanından yürüyerek gezmeyi planlıyordum. Bu göl de Orta Amerika'nın, hatta Güney Amerika'da dahil en büyük iki gölünden birisi diye biliyorum. Size daha önce hiç anlatmadığım başımdan geçen bir olayı anlatayım. Şu anda hem Latin Amerika'da hem de Orta Amerika'dan tamamen böyle Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru inanılmaz bir göç akını var. Bizim de kaldığımız otelde, Orta Amerika'daki ismini vermeyeyim şimdi, bazı ülkenin vatandaşları Nikaragua, Guatemala, oradan Meksika, sonra Amerika'ya kaçmayı planlıyorlar ve burada o kadar sıradan ki onlar için, gülerek anlatıyor ve beni tanımıyor adam, düşün yani. Gece geldiler otelde, ben bilgisayarda çalışıyordum bahçede. Gelip direkt şey diyor, hani ne yapıyorsun, turistim dedim, sen de mi kaçmak istiyorsun diyor. Yok dedim, ben tatile geldim. Siz dedim ne yapıyorsunuz, böyle 5-6 kişi. İyi dedi, biz bu gece burada konaklayacağız, yarın nehri geçeceğiz. Oradan dedi işte Honduras. Böyle bir kaldım. Biraz da çatpat İngilizce konuşuyor. Mesela o çocuk Kübalıydı. Küba'da günde $2 kazanıyormuş ve ekonomi bitti, turizm yok. Yani canı cehenneme demeye getirdi resmen her şeyi kapitalizmle ilgili, ama Amerika'ya gitmeye çalışıyor. Ondan sonra ya dedim nasıl yapıyorsunuz hani dedim, kolay bir şey mi? Yani gülüyorlar, anlamadım. O yüzden bizim de şu an ülke olarak gri listedeyiz diyebiliyorum ve herhangi bir sınırdan geçerken artık bizi de durduruyorlar ve hatırlıyorsanız buraya girerken de ne kadar zor girmiştik. Çünkü bizim ülkeye gelip uçaklara binip başka ülkelere mültecilerin kaçıp ondan sonra işte ben göçmen olarak burada yaşamak istiyorum, iltica etmek istiyorum diyorlarmış ve ne yazık ki bizim adımız da şu anda sınırlarda hiç iyi değil. Üzücü bir durum bu arkadaşlar. Çok yani. Onun sınırlardan geçerken yaşayan bilir diye bu bilgiyi de size vermek istedim. O restoranlar bölgesine geldim.
Girişe bir de para aldılar. 6 kordoba yani 3 liraya falan geliyor. Yağmur dinsin gezmeye başlayacağım. İşte gölün kenarına kurulmuş bir kordonu olan restoranlarla işte süslenmiş oyun alanları, dinlenme yerleri, halkın böyle takıldığı bir yer çıktı burası. Gayet kafa dinlemelik bir yer. Abi güpegündüz hafta içi eğleniyorlar. Şu ana kadar gördüğüm en pahalı restoran. Yani bir çorba 12-13 dolardan başlıyor. Size o kadar diyeyim. Ve durum bu. Gördünüz nasıl eğleniyorlar değil mi? Kaç yaşında insanların da içlerinde hala o dans etme, eğlenme şevki, isteği, arzusu ölmemiş. Bunu birçok ülkede zaten görmüştük ama bugün hazır videoyu çekerken de siz de canlı canlı şahit oldunuz. Valla başkentte başka yapacak bir şey yok. Bugün benim doğum günüm. O yüzden Nesibe ile şimdi akşam yemeği yemek için özel bir yere gideceğiz. Taksiye atlayacağım. Onu alacağım. Üstümüzü falan değiştiririz. Sonra sizi çok güzel bir restorana götüreceğim. Şaşıracağınız bir fiyat politikası olacak. Göreceksiniz hiç. Bugün yaşadıklarımız gibi olmayacak. Hadi bakalım, bana yeni yılım kutlu olsun. Size de iyi seyirler. Şimdi bu abi sabah bindiğim yere beni geri bırakacak. Kaça biliyor musunuz? 80'e. Sabahki abi ne dedi? 200. İşte ya. Rıza abim benim. Burada gerçi toplaya toplaya gidecek gibi ama yavaşla yavaş çarpacak. Burası Chavez yoluymuş. Kocaman Hugo Chavez'in miydi? Caddesinin olduğu için onun bir fotoğrafını yapmaya çalışmışlar. Gençler, otelden çıktık. Nesibe süslenmiş. Yok be oğlum. Ben sabahki kıyafetleri giyiyorum yine. Kafam çok rahat o konuda. Şu karanlık caddelerden yürüyüp bir restoran var. Çok güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Çünkü benim bugün doğum günüm olduğu için Nesibe bana özel bir yer söylemiş. Evet. Çok güzel bir yere götürüyorum. Çok seveceksin. Çok güzel yiyeceğim. Bayağı seveceksin. Hadi gidelim. Hatta dünya turumuzdan beri yemediğin bir şey yiyeceksin. İlk defa. Evet. Allah, heyecanlandım. Bakalım ne çıkacak. Şimdi yola çıktık. Akşamları buralar daha da ıssız oluyor, sakinleşiyor ve neredeyse bütün mekanların, otellerin önünde böyle silahlı güvenlikler var. Bizim de şansımıza bulunduğumuz caddedeki yol böyle karanlık. Evet, ve saat 8 şu anda. Ya kimse incin top oynuyor akşamları ve hatta biz ilk gün geldiğimizde suyumuz falan kalmamıştı. Markete gidiyorduk. Güvenlikler bizi şu ana caddeye kadar çıkardı, ne olur ne olmaz diye. Bakalım, şöyle bir 10 dakikalık yürüme mesafesinde restoranın olduğu yere ilerliyoruz şu anda. Akşam olunca onca kalabalık nereye gidiyor bilmiyorum ama böyle belli başlı barlar ve restoranlar var. İnsanlar gelip burada böyle takılıyorlar. Akşam da içmeyi seviyorlar ama sokaklar çok sakin oluyor. Şimdi restoranın oraya geldik. Şu adamların hepsi güvenlik. Neyse, dikkat et. Bütün restoranların da güvenlikleri var. Bizim gideceğimiz restoran şurada. Doğum günü çocuğu, hazır mısın? BMW X6 mı aldın bana? Evet. Teşekkürler Nesli. Ama terlikle yürüyerek geldim. Sürpriz olsun. Hiç bakma ya, hiç bakma. Böyle bir restoran. Burası sıcak biraz bence. İçeriye geçelim. Balık kokuyor. Yani ne olabilir? Karides, ıstakoz mu? Sürpriz. Deniz mahsulleri var. Evet, senin en sevdiğin. Hadi bakalım. Hem de bayağı araştırdım. Gerçekten çok güzel bir yer. Ne yiyeceğiz? Allah. Otur otur. Deniz de geldi. Adamlar ekmek getirdiler. İkram. Mis gibi koktu, biliyor musun? Şu ne? Avokadoya benziyor. Evet, biz sos, tereyağı. Hani bizim bu ülkede ilk ikram aldığımız yer. Evet, şeyde de almıştık. Granada'da salata ve ekmek. Azıcık da. Aha geldi, balık da geldi Nes. Balık da geldi. İyi ki doğdun demlik pehlivan. Can we have lemon? İyi ki doğdun
Deniz Pehlivan, beğendin mi? Nesibe Istakozu Türkiye'de ne kadara yersin? en az 300-500 lira şu anda. Ve Biz bunda kaç para ödeyeceğiz? Balığı çıkarttık, balık istemiyoruz. Bunun hepsi 250 TL. Evet ve içerisinde karides var, Kalamar var, midye, ıstakoz. midye var, ıstakoz var. Şu karideslere bakın. 15 hem çok dolar. hem de büyük. Biz normalde bir McDonald's'ta 2 porsiyon McDonald's Big Mac menü yiyoruz, 13 dolar veriyorduk. Evet. Bu 15 dolar. Aynen. Nasıl doğum İyi ki günün nasıl doğdun. geçiyor? İyi ki doğdun. Darısı başınız arkadaşlar. Ye bakalım beğenecek misin? Oo, tuz, limon hepsi ekildi. Nasıl? Delicioso. Perfecto. Yok böyle bir şey. Baby kalamar yapmışlar, küçücük. Nesi böyle ağzında eriyor. Nasıl bir şey? Biz daha önce niye gelmedik buraya? Gerçekten tam gideceğimiz gün. Ama doğum gününe özel oldu. Daha güzel oldu. Şunu şuradaki marketlerde Şeyi mi? yabancı restoranlarda Kalamarı mı? karidesi 4 tanesini 10 dolara satıyorlar. Evet. Sen burayı nereden buldun ya? Özellikle araştırdım. Sen sevdiğini bildiğim için. Böyle doğum gününde can kurban. Şu karideslerin büyüklüğüne bakın. Çok güzelmiş ya. Çok güzel. İyi ki doğdun. Teşekkürler. Şimdi de rehber gibi rehberimiz Nesibe Hanım'ı çekiyoruz. Karidesini kesti. Yüzündeki şeyi merak ediyorum, tepkiyi. Dünyanın en güzel yemeği değil mi ya? Nasıl bu kadar taze olabiliyor ya? Çünkü Atlantik ve Pasifik okyanusu. İnanılmaz taze, inanılmaz. Böyle ağzımda lezzeti patladı. Biz şunu şu an Türkiye'de 1000 liraya yiyemeyiz. Allah diyorum sana. Geldik en güzel kısma. Size yemin ederim yaklaşık 120 gündür dünya turundayız. Şu ana kadar yediğimiz en iyi ve en ekonomik yemek. Kesinlikle. Biz burada normalde bir makarna 12 dolar istiyorlardı. Ama Nesibe burayı nasıl bulduysa 17 dolara böyle bir muhteşem... 2 gün boyunca araştırdım. Bakın şu Muhteşem. istakoza bakın. İşte bir de okyanustan çıktığı için bunlar hepsi çok daha lezzetliydi. Bu Pasifik şeyiymiş, ıstakozuymuş, daha lezzetli oluyormuş. Kutay'ın dediği gibi. Bakalım. Nesibe ben bunu elimle yerim ya. Of. İnsan bunlarla doymazmış gibi geliyor ama öyle bir doyuyorsunuz ki ve sırf protein. Hiçbir zararı da yok. Bu nasıl bir şey ya? Çok güzel değil mi? Hiç bitmesin istiyor insan. Ben ıstakozu yemeden önce karides seviyordum. Şimdi Istakozu yedikten sonra yani karidesin şeyi bende azaldı. sonraki puanı. de şey mi? Havyara mı geçeceğiz? Yok. Nesibe burayı nasıl buldun? Burayı Google Maps'e girdim. Restoranları listeledim. Restoranları listeledikten sonra sağda filtreliyorsunuz ya en yüksek puanlı restoranları. Ondan sonra size şey soruyor. Aşağıda kutucuklar oluyor. İşte canlı mekan mı istiyorsun? Romantik mekan mı istiyorsun? İşte uygun. Ne varsa ben de romantik mekanları seçtim. Bir şekilde ara yerde buldun, ara sokakta. Romantik mekanların aralarından bunu gördüm. Yorumlara baktım, inceledim. Menüye baktım. Kaç para, ne kadar. Çok yüksek olmaması şartıyla. Ve çok Böyle da bir yer buldum. çok uygun, çok da güzeldi valla. Çok teşekkür ederim. Benim Rica ederim. İyi ki doğdun. doğum günümdeki en güzel sürprizlerden oldu. Böyle bir ara sokaktaydı arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar dostlar. Güzel bir gün oldu. 100 dolar parayı hani otele de koyunca harcadığımızı düşünüyorum. Zaten Nikaragua'nın başkentinde öyle yapacak ahım şahım şeyler de yoktu. Evet. Ama sabah mesela yediğimiz bir kahvaltı parasına akşam harika bir yemek yedik. Aynı para, hatta daha bile uygundu diyebilirim. Kesinlikle. Bu coğrafyalarında böyle zenginlikleri var. Artık şimdi böyle bir petrol ofisinden suyumuzu alacağız ve yarın başka bir ülkeye, 94. ülkeme yolculuk yapacağız. Nesibe ile beraber maceraname ile inşallah onları da deneyimlerimi, yol maceralarımı sizlerle paylaşırım. Umarım sizlere de nasip olur. Artık Nikaragua'ya elveda. Sonraki ülkede görüşmek üzere. Selamlar.